Herkese merhaba. Yapay zekanın geleceğine dair bu yeni analizimize hoş geldiniz. Hatırlarsanız, daha önce bağlam mühendisliği konusuna bir giriş yapmış ve bu alandaki heyecan verici gelişmeleri birlikte incelemiştik. Ama biliyorsunuz, bu konu o kadar yeni ve o kadar popüler ki neredeyse her gün yeni bir makale, yeni bir yaklaşım ortaya çıkıyor. İşte bugün daha önceki bölümümüzde değinmediğimiz bu yepyeni gelişmelere odaklanacağız. Eğer ilk bölümü kaçırdıysanız, başlamadan önce ona hızlıca bir göz atmanızda fayda var derim. Şimdi asıl meseleye gelelim. Bugün yapay zekanın geleceğini şekillendiren çok temel bir soruyu masaya yatırıyoruz. Daha akıllı yapay zekalar için tek yol modelleri sürekli büyütmek mi? Yoksa asıl mesele onların daha akıllı bir şekilde organize olmayı öğrenmesi mi? İşte bütün bu analizin temelinde yatan kilit soru bu. İlk olarak tek bir yapay zekanın kendi hafıza kusurlarını nasıl aşıp kendi kendine nasıl daha iyi hale gelebileceği fikrine bakacağız. Bu bireysel yapay zekasının evrimi için gerçekten de temel bir adım. Günümüzün yapay zekaları bir şeyler öğrenmeye çalışırken aslında iki büyük sorunla boğuşuyor. Birincisi kısalık yanlılığı. Yani yapay zeka her şeyi özetlemeye o kadar takıntılı ki konunun uzmanı için hayati olan o ince detayları atlayabiliyor. İkincisi ise çok daha fena. Bağlam çöküşü. Bu, yapay zekanın hafızasını güncellerken bir anda her şeyi unutması gibi bir şey. Bütün değerli bilgiler resmen buharlaşıp gidiyor. İşte tam bu noktada etken bağlam mühendisliği, yani kısaca ACE devreye giriyor. ACE'nin yaptığı şey şu: yapay zekanın hafızasına artık sıkıcı bir özet muamelesi yapmayı bırakıyor. Onun yerine hafızayı yaşayan, nefes alan ve sürekli güncellenen bir oyun kitabı olarak görüyor. Bu benzetme çok güçlü, çünkü sistemin ne kadar dinamik olduğunu harika bir şekilde anlatıyor. Peki bu oyun kitabı nasıl yazılıyor? Aslında çok mantıklı 3 adımlı bir süreç var. İlk olarak üretici yapay zeka bir görevi deniyor. Sonra yansıtıcı adında başka bir süreç devreye girip neyi doğru yaptık, neyi yanlış yaptık diye analiz ediyor. Ve son olarak küratör çıkarılan bu dersleri alıp oyun kitabına minik güncellemeler olarak ekliyor. Tıpkı bizim gibi, değil mi? Deneriz, üzerine düşünürüz ve öğrendiklerimizi birleştiririz. Ve sonuçlar. Sonuçlar gerçekten inanılmaz. Grafikte gördüğünüz gibi standart bir dil modelinin doğruluğu %42'lerdeyken AC desteğiyle bu oran neredeyse %60'a fırlıyor. Bu öyle küçük bir iyileştirme değil, bu oyunun kurallarını değiştiren bir sıçrama. Yani artık daha küçük, daha verimli modellerin bile devasa rakipleriyle yarışabileceği anlamına geliyor. Şimdiye kadar tek bir zekanın kendi kendine nasıl daha akıllı hale geldiğini gördük. Harika. Ama ya asıl devrim burada değilse? Ya sorun bir sürü yapay zekanın bir araya gelip bir ekip gibi düşünememesi ise? İşte bu soru bizi yapay zekanın bir sonraki evrimine taşıyor. Evet, işte o yeni evrim. Yapay zeka ajanlarına karmaşık sorunları çözmek için nasıl etkili bir işbirliği yapacaklarını öğretmek. Artık tek bir dahiden değil, birbiriyle uyum içinde çalışan bir takımdan bahsediyoruz. Geleneksel yapay zeka düşünme tarzları biraz hantaldı diyelim. Sıralı düşünme tek şeritli bir yol gibiydi, yavaş ve sıkıcı. Paralel düşünme ise birden fazla şerit açmak gibiydi. Ama en yavaş araba bütün trafiği tıkıyordu. Ama asenkron düşünme, işte bu bambaşka bir dünya. Burada bir organizatör yapay zeka var, işleri işçi yapay zekalara dağıtıyor ve herkes aynı anda uyum içinde çalışıyor. Bu sistemin kalbinde yatan fikir de organizatör-işçi protokolü, yani bir yapay zeka. Adeta iki farklı şapka takmayı öğreniyor. Bazen işleri planlayan, görevleri dağıtan bir proje yöneticisi oluyor, bazen de o görevleri bizzat yerine getiren bir uzman. İşte bu esneklik sistemin asıl gücünü oluşturuyor. Ama işin en can alıcı noktası şu: bu sistem önceden programlanmış değil. Yani kimse yapay zekaya iyi bir yönetici olmak için şunları yap diye kod yazmıyor. Yapay zeka deneme yanılma yoluyla, yani pekiştirmeli öğrenmeyle nasıl daha iyi bir organizatör olacağını kendi kendine keşfediyor. Sadece doğru sonuca değil, oraya en hızlı ve en verimli şekilde nasıl gideceğini de öğreniyor. Bu yaklaşımın ne kadar güçlü olduğunu gösteren sonuçlar ise gerçekten çarpıcı. Matematik problemlerinde doğruluk oranını zirveye taşımakla kalmamış, düşünme süresini de %28 kısaltmış. Ama en çılgın kısmı ne biliyor musunuz? Bu sistem daha önce hiç görmediği sudoku bulmacalarını sıfır eğitimle çözmeyi başarmış. Bu şu demek: sistem ezber yapmıyor, organize düşünme sanatını gerçekten öğreniyor.
Peki tamam, bütün bu anlattıklarımız makineler için harika bir gelişme ama bunun bizimle yani insanlarla ne ilgisi var? İşte bu soru bizi en temel insani zorluklardan birine yani devasa grupları koordine etme problemine getiriyor. Büyük toplumsal hareketlerin neden çoğu zaman duvara tosladığını hiç düşündünüz mü? Yıllardır bize sorun mesajda ya da liderlerde dendi. Ama ya asıl sorun çok daha temel bir yerdeyse? Ya asıl darboğaz binlerce insanı bir araya getirecek koordinasyon altyapısının kendisi ise? Şimdi size şok edici bir rakam vereceğim. Sadece 1000 kişilik bir aktivist grubunda insanlar arasında kurulması gereken potansiyel birebir iletişim bağlantısı sayısı neredeyse 500.000. Düşünebiliyor musunuz? Bu yönetilmesi imkansız bir kaos demek. Sistem kendi ağırlığı altında çöküyor. Gelin bu sorunun matematiğine bakalım. Geleneksel yöntemlerde gruba katılan her yeni insanla birlikte iletişim karmaşası katlanarak artıyor. Buna ne kare problemi deniyor ve bu sistemin çöküşünü garantiliyor. Yapay zeka destekli bir sistemse bu karmaşayı logaritmik bir seviyeye indiriyor. Yani grup ne kadar büyürse büyüsün koordinasyon yönetilebilir kalıyor. İşte bu matematiksel fark her şeyi açıklıyor. Peki yapay zekanın bu organize düşünme prensiplerini alıp insanlığın bu devasa koordinasyon sorununu çözmek için kullanabilir miyiz? Aradaki farkı şu çarpıcı tabloyla görelim. Geleneksel bir harekette bir tehdide karşı kampanya başlatmak bir ay sürerken yapay zeka tabanlı bir koordinasyonla bu süre 24 saate inebiliyor. Hız ve çeviklikteki bu fark inanılmaz. Bu yeni modelin kalbinde semantik koordinasyon dediğimiz bir şey yatıyor. Yani şöyle düşünün. Yapay zeka bir ihtiyacı anladığı anda o iş için en uygun insanları anında bir araya getirip geçici bir likit ekip kuruyor. Ekip görevini yapıyor ve sonra dağılıyor. Ne bir bürokrasi var ne de bir darboğaz. Yüzlerce böyle akıllı ekip aynı anda çalışabiliyor. Ama belki de en kritik nokta sadece hız değil. Bu teknoloji bir hareketin uzun vadede hedeflerinden sapmasını da önleyebilir. Yapay zeka, hareketin amacının sulandırılmasını veya dışarıdan ele geçirilmesini sürekli izleyerek adeta bir saldırı önleyici mimari gibi çalışabilir. Bu, hareketin ruhunu korumak demek. Son olarak bütün bu teknolojik değişimin aciliyetini ve tarihsel önemini bir çerçeveye oturtalım. Neden bütün bunlar şimdi bu kadar önemli? Tarih bize şunu gösteriyor, büyük toplumsal değişimler için fırsat pencereleri genelde büyük kriz anlarında açılır ve bu pencereler çok uzun süre açık kalmaz. Tıpkı 1930'lardaki büyük buhranın açtığı gibi. Ama 70'lere gelindiğinde o pencere kapandı. Analistler 2030'larda benzer bir sistemik krizin yeni bir fırsat penceresi açabileceğini söylüyor. Ve bu da bizi son ve en can alıcı soruya getiriyor. Milyonları daha önce hiç görülmemiş bir şekilde koordine etme teknolojisi elimizde. Ufukta da tarihsel bir fırsat penceresi beliriyor. Peki asıl soru şu, bu pencere açıldığında o anı değerlendirecek altyapıyı kurmuş olacak mıyız? İşte asıl düşünmemiz gereken bu.